Merhaba, SRC konu anlatımında kaçakçılık mevzuatıyla devam ediyoruz. Bütün SRC sınavlarına girecekler sorumlu bundan 1, 2, 3, 4 bu derste çalışacak. Birer tane soru çıkacak bu konudan. Eğer bu video anlatımları işinize yarıyorsa abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Ben de bu şekilde daha fazla insana ulaşabilirim. Kaçakçılık, yurda giriş veya çıkışı gümrüğe tabi bir eşyanın gümrük işlemleri yapılmadan ülkeye sokulması veya ülkeden çıkarılmasıdır. İthali veya ihracı yasak olan herhangi bir eşyanın alımına ve satımına aracılık etmek kaçakçılık suçu kapsamına girer. Kaçakçılık ceza uygulamalarında kaçakçılık bir örgüt tarafından yapıldıysa ceza 2 kat arttırılır. 3 veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilirse yarı oranında arttırılır. Suç ve kaçakçılığı önlemekle görevli kişiler tarafından veya mesleğin sağladığı kolaylıklardan yararlanarak gerçekleşirse yarı oranında arttırılır. Kaçakçılık belgede sahtecilik yapılarak gerçekleşmesi durumunda ceza hem kaçakçılık hem de evrakta sahtecilik suçundan değerlendirilir. Kaçakçılık fiilini önlemekle görevli kişiler kaçakçılığa müdahale etmez, göz yumarsa işlenen suçun müştereken faili olurlar. Yani birlikte kendi kendine faili oluyor. Kaçakçılıkta kaçak eşyanın devletin siyasi güvenliğini bozacak, çevre ve toplum sağlığını tehdit edecek bir suç oluşturduğunda verilecek hapis cezası 10 yıldan az olamaz. Artık yani bomba yapımında kullanılan bir malzeme ya da uyuşturucu, silah kaçırıyorsa bu ceza 10 yıldan az olamayacak. Kaçakçılık ceza uygulamalarında suçlulara karışan ancak resmi makamlar öğrenmeden önce suç ortaya çıkmadan eşyanın bulunmasına veya faillerin yakalanmasını sağlayan kişi cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasını hizmet eden kişinin cezası 3'te 2 oranında indirim yapılır. Yani polisin, jandarmanın hiçbir şeyden haberi yoktu. Sen o kaçakçılığın ortaya çıkması için bilgi verdin. Bu durumda sen o işin içindeysen de tabii cezalandırılmıyorsun. Eğer polisin haberi varsa da sen bütünüyle ortaya çıkmasında faydalı oldun. O şekilde şikayet ettin. Bu durumda yine kaçakçılık faaliyetindesin ama 3'te 2 oranında indirim yapılıyor senin cezana. Tekerrür, işlenen suçtan dolayı idari para cezası ödendikten sonra suç 3 yıl içerisinde tekrar işlenirse idari para cezası yarı oranında arttırılır. Burada ne? Eğer 3 yıl içerisinde tekrarladıysan suçu tekerrür etti. Suçunun cezası yarı oranında arttırılıyor 3 yıl içinde. 3 yıl geçtikten sonra o suçu işlersen o zaman sanki yeni sıfır bir kaçakçıymışsın gibi baştan ceza alıyorsun. Teşebbüs, kaçakçılık fiilini işlemeye çalışılmış ancak sonuçlandırılamamış, teşebbüs etmiş gibi düşünün. Teşekkül neydi? Kaçakçılık fiilini 2 veya daha fazla kişinin önceden anlaşıp birleşerek yapması. Böyle bir suç örgütü gibi bir şey oluşturmuşlar. 2 veya daha fazla kişinin önceden anlaşarak, birleşerek yapmasına teşekkül deniyor. Müsaade ne? Devletin kaçak eşyaya el koyması. Devlet kaçak eşyaya el koymasına müsaade deniyor. Gelelim sorulara. Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir? Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir. Bilerek ya da bilmeyerek işledin diyor. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir? O taşıtın kasko değeri kadar teminatı yatırması gerekiyor. Kaç gün içinde yatıracak derse de 30 gün diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden değildir? Örgütlenerek kaçakçılık yapmada ceza bu durumda 2 kat arttırılıyordu. 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapmada yarı oranı da arttırılıyordu. Başka birinden destek alma demiş. Bu dursun. Belgede sahtecilik yapmada, belgede sahtecilik yapma ayrı, kaçakçılık ayrı değerlendiriliyordu. Burada da artıyor. Ama başka birinden destek alma herhangi bir arttırma suçu ağırlaştıran nedenlerden sayılmıyor. Başka biri de aynen birlikte olarak fail oluyor. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre idari para cezasına ilişkin karar kesinleştikten sonra tekrar kabahat işlenmesi halinde para cezası
ne oranda arttırılır? Tekrar yapmış. O zaman neydi? Yarı oranında arttırılıyor para cezası 3 yıl içinde. Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkartmak veya değiştirmek fiili için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda hangi ceza öngörülmüştür? Kaçak bir eşya götürüyorsun da hani daha basit bir şey, ne bileyim, örneğin işte bir telefon çıkartmaya çalıştın ya da bir şişe viski çıkartmaya çalıştın gibi düşünelim. O zaman eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası ödemek zorundasın. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir. Yanlış. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tekerrür kabul edilmemiştir. Bu da yanlış. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlar teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılır. Bu da yanlış. Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse gerekli güvenlik tedbirleri alınarak el konulur. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir? Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanmak suretiyle kaçakçılık, devletin ve kamu güvenliğinin aleyhine kaçakçılık, belge sahteciliği yapmak suretiyle kaçakçılık, kaçakçılığa müsamaha ve yardım. Böyle hani 3 kişiden az olunca artık örgüte girmiyordu. Sadece birebir ceza alıyordu ya. O zaman D seçeneği diyeceğiz. Diğerlerinde durum farklıydı. Bir örgüt olursan 2 katına artırılıyordu ceza. Bir 3 kişilik bir grupla yaparsan o zaman yarı oranında artırılıyordu. Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanarak yaparsan yine yarı oranında artırılıyordu. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezaya ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bahsettik. Verilecek ceza yarı oranında artırılır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur? Örgüt yapıyorsa verilecek ceza 2 kat artırılıyor. Devamlı çıkan sorular bunlar. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre idari para cezasının yerine getirilmesinden itibaren 3 yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiili tekrar işlenirse para cezası ne oranda arttırılır? Yine yarı oranında. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir? Bu da 30 gün olacak. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde değil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde verilecek hapis cezası kaç yıldan az olamaz? 10 yıldan az olamıyor devletin ve çevrenin güvenliğini tehlikeye atarsa. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suç veya kabahatlerine katılmış ancak fiille ilgili resmi makamlarca haber alınmadan önce suçu, diğer faillerini ve eşyanın saklanmış olduğu yeri merciine haber veren kişinin faillerinin yakalanmasına veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlanması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakın ne diyor? Resmi makamlarca haber alınmadan önce suçun çıkmasına yardımcı olmuşsun. O zaman herhangi bir ceza almıyordun. Resmi makamlar haber alındıktan sonra olsa ne olacaktı? O soruda bu soru. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Haber alındıktan sonra bildirdiyse o zaman cezası 3'te 2 oranında indirilir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre eşyayı sahte belge kullanmak suretiyle gümrük ve vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye'ye ithal eden kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir? Bu da biraz farklı bir soru. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre ithali yasak olan eşyayı bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiye hangi ceza verilir?
6 aydan 2 yıla kadar ceza veriliyormuş. Hep farklı farklı soru köküne göre farklı farklı cevaplar tabii. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçakçılık suçu işlemek amacıyla icra vasıtalarının hazırlanması ancak failin kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi durumunda tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyor? Bir şeyler yapmaya çalışmış da becerememiş. O zaman teşebbüs oluyor. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre yolcuların gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri ne oluyordu? Gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer? Yine kaçakçılığın tanımını yapmış. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara ceza muhakemesi kanununa göre hangi işlem uygulanır? Kaçak eşya naklinde kullanılan araçlara el konuluyordu. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz? Kim bu kaçakçılıkla mücadele etmede görevli? Mülki amirler, Ulaştırma Bakanlığı personeli, Gümrük Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Gümrük Müsteşarlığı, mülki amirler tamam ama Ulaştırma Bakanlığı personeli bu işle ilgili değil. Evet, kaçakçılık mevzuatı dersinin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslere katılmayı ihmal etmeyin. Soru çözümlerimiz de var, çıkmış sorular. Bunlara da katılın. Bunun sayesinde sınavı geçeceksiniz, emin olabilirsiniz.